Herkese merhaba. Bu sefer de çerçeve problemi çözeceğiz. Şekildeki çerçevenin B piminin taşıdığı kuvvetin şiddetini belirleyiniz. Bu çerçeve iki parçadan oluşan bir çerçeve. İki tane sabit mesnetle mesnetlenmiş, iki tane yaylı yükle yüklenmiş, üçgen yaylı yüklerle yüklenmiş. Çerçevelerin kendi ağırlıkları taşıdıkları yüklere nazaran ihmal edilir. Burada da çerçevelerin ağırlıklarından, kütlelerinden bahsedilmemiş. Bizden B piminin taşıdığı kuvvetin şiddeti isteniyor. B piminin taşıdığı kuvvetin yönünü de bilmiyoruz, şiddetini de bilmiyoruz. Sadece şiddetini bulacağız. Ama yine de iki bilinmeyen var. B piminin taşıdığı kuvveti bulabilmek için AB parçası ile BC parçasını birbirinden ayırmak zorundayız. B piminin taşıdığı kuvvet çerçeve için iç kuvvettir. O iç kuvveti dış kuvvete dönüştürebilmek için parçaları birbirinden ayırmalıyız. Önce BC parçasını inceleyelim. BC parçasına yaylı yük uygulanmış. B ve C noktalarında kuvvetler var. Önce yaylı yükün bileşkesini bulalım. Tesir çizgisinin geçtiği yeri ve şiddetini bulalım. Yaylı yükün bileşkesinin tesir çizgisi ağırlık merkezinden geçer. Buradaki yaylı yük de üçgen yaylı yük. Dolayısıyla üçgenin ağırlık merkezinden geçer. Geometrik merkezinden geçer. R1'in tesir çizgisi üçgenin tabanından yüksekliğin 1/3 kadar yukarıdadır. Yukarıdan geçer. Yani 1.8'in 1/3 0.6 metre. Tabandan 0.6 metre yukarıdan geçer. R1'in şiddetini bulalım. R1'in şiddeti de üçgenin alanına eşittir. Üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani netice olarak R1 13,5 kilonewton bulunur. Üçgen yaylı yükün yerine R1'i yazalım. Yükümüz buymuş. Şimdi B noktasına B piminin uyguladığı kuvvetleri yerleştirelim. Önce eksenleri seçelim. Eksenler kuvvetlere paralel ve dik olursa işimiz kolaylaşır. Cismin şekline göre değil, kuvvetlere göre seçeriz. Burada R1 kuvveti yatay olduğu için eksenlerden birisini yatay seçelim, öbürü de düşey olur. X, Y eksenlerini şekilde görüldüğü gibi seçelim. B piminin taşıdığı kuvvetin yönünü bilmiyoruz. O halde iki dik bileşene ayıralım. X bileşenine ve Y bileşenine ayıralım. X bileşeni hangi yönde, Y bileşeni hangi yönde bilmiyoruz. Rastgele seçebiliriz. Eğer tahmin edebiliyorsak etmeye çalışırız. Edebilirsek ederiz. Fakat edemiyorsak rastgele seçeriz. Yaptığımız hesaplamanın sonucunda sonuç negatif çıkarsa demek ki seçtiğimiz yönde değil, ters yöndedir. Veyahut da sonuç negatif çıkarsa hesaplarda yanlışlık yapmış da olabiliriz. Dikkatli olmalıyız. Evet, X, B'yi sağa doğru, Y, B'yi de aşağı doğru seçiyorum. Peki bu niye BX, BY demedim de X, B, Y, B dedim? Çünkü BX ve BY'nin içinde yönden kaynaklanan işaret vardır. O işareti atmak için B'nin X ve Y bileşenlerinin sadece şiddetini göstermek amacıyla bu sembolleri kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Geçelim C noktasına. C noktasında mesnet tepkisi var. İki dik bileşene ayırıyorum. Fakat bu kuvvetlerle uğraşmaya, onların yönünü tahmin etmeye gerek yok. Çünkü C'ye göre moment alıp X, B'yi bulmak istiyorum. B'nin X bileşenini bulmayı düşünüyorum. C'ye göre moment aldığım zaman da Cx, C'nin momenti olmaz. Onların yönünün bir önemi olmaz. Evet, X, B'nin yönünü tahmin ederken C'ye göre moment aldığımızı düşünerek tahmin etmeye çalışalım. C'ye göre moment aldığımız zaman Cx'in, Cy'nin, Y'B'nin momenti olmadığını görüyoruz. Sadece XB'nin ve R1'in momenti var. Bunların momentlerinin toplamının sıfır olabilmesi için zıt yönde ve eşit şiddette olmaları gerekir. O halde XB'nin sağa doğru olması gerekir. Bu kesin bir kanaat, kesin bir sonuç. O halde yaptığımız hesaplamanın sonucunda eğer XB'yi negatif bulursak bu XB'nin yönünü yanlış seçtiğimiz anlamına gelmez. Hesaplarda yanlışlık olduğu anlamına gelir. Gelelim YB'ye. YB'yi bu cismin dengesinden bulmaya çalışalım. Eğer YB'yi bu cismin dengesinden bulmaya çalışırsak ne yapsak bulamayız. Çünkü bir cismin dengesinden en fazla 3 bilinmeyen bulabileceğimizi biliyoruz. Burada 4 bilinmeyen var. Bu 4 bilinmeyenin 3'ünü bile bulamıyoruz. Sadece ikisini bulabiliyoruz.
C'ye göre moment alarak XB'yi, B noktasına göre moment alarak da CX'i bulabiliriz. Ama ne yapsak YB'yi ve CY'yi bulamayız. Nereye göre moment alırsak alalım, her ikisi de ifadelerde yer alır. Hangi doğrultuya iz düşürürsek düşürelim, yine her ikisi ifadelerde yer alır. Bunları birbirinden ayıramayız. Dolayısıyla elde edeceğimiz denklemde iki bilinmeyen olur. Çözmemiz mümkün değildir. Bir denklemden iki bilinmeyen bulunamaz. Bu cismin dengesinden sadece XB'yi bulabiliriz. O halde XB'yi bulalım. C'ye göre moment alıp XB'yi bulalım. XB'nin momenti R1'in momentine eşittir. XB çarpı 1.8 eşittir R1 çarpı 0.6. Buradan XB'yi buluruz. XB eşittir 4,5 kilonewton buluruz. YB'yi de AB parçasının dengesinden bulalım. AB parçasının serbest cisim diyagramını çizelim. Önce yaylı yükün bileşkesini bulalım. Bu da üçgen yaylı yük olduğu için yaylı yükün bileşkesi A'dan 1 metre yukarıdan geçer. Üçgenin geometrik merkezinden geçer. Ve şiddeti de üçgenin alanına eşittir. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Böylece R2 18 kilonewton bulunur. Yerine yazalım. Üçgen yaylı yükü bir tekil kuvvete dönüştürdük, indirgedik. Statik olarak bunlar birbirinin eş değeridir. R2 eşittir 18 kilonewton. A'dan 1 metre yukarıdan geçen bir tesir çizgisine sahip yatay pozitif x yönünde bir kuvvet. B noktasına bakalım. B noktasında yine kuvvetin iki dik bileşeni var. XB ve YB var. Bunların yönleri nedir? Bunların yönlerini öbür parçadaki yönlere bakarak zıt yönde almalıyız. BC parçasındaki yönlere zıt yönde olmalı. Etkileşim prensibine göre yani Newton'un 3. kanununa göre bu kuvvetler eşit şiddette zıt yönde olmalıdır. Bu kuvvetler eşit şiddette ve zıt yöndedir. BC parçasına etki eden XB kuvvetinin sağa doğru olduğunu görmüştük. Öyleyse AB'ye etki eden XB de sola doğrudur. BC parçasına etki eden YB aşağı doğruysa AB parçasına etki eden YB de yukarı doğrudur. Zıt yöndedir. Buna dikkat etmeliyiz. Geçelim A noktasına. A noktasına göre moment alacağımız için AX, AY moment oluşturmayacak. Onların yönüyle ilgilenmeye, uğraşmaya gerek yok. Rastgele seçeriz ve A noktasına göre moment alarak YB'yi buluruz. A noktasına göre momenti olan kuvvetlerin momentlerini yazalım. XB'nin momenti XB çarpı 3, YB'nin momenti YB çarpı 2. Her ikisi de saat yönüne zıt yönde moment oluşturuyor. R2'nin yaylı yükün bileşkesinin oluşturduğu moment saat yönünde. Dolayısıyla onu negatif alıyoruz. Moment kolu da 1. Bunların toplamı 0. Burada sadece bilinmeyen YB var. Bu denklemden YB'yi buluruz, çekeriz. YB eşittir 2,25 kilonewton bulunur. XB'yi ve YB'yi bulmuş olduk. Artık B kuvvetinin hem yönünü hem şiddetini bulabiliriz. Fakat yönü istenmemiş, sadece şiddeti istenmiş. O halde sadece şiddetini bulalım. Şiddetini de Pisagor bağıntısından buluruz. Dik bileşenlerin karelerinin toplamının karekökü bileşkenin şiddetini verir. B eşittir 5,03 kilonewton sonucunu elde ederiz. Hoşça kalın.